Hoş geldiniz. İstediğimiz her şeyi çok daha hızlı öğrenebilmemizi sağlayacak maden gibi değerli 4 teknik paylaşalım. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Okuma hızımızı olması gereken noktaya kalibre etmek. Bir kitabı hızlıca okuyabilmek adına okurken kafamızın içindeki iç sesimizi susturmakla işe başlayacağız. Çünkü bu durum tek seferde okuyabileceğimiz kelime sayısını sınırlandırıyor. Bildiğimiz kadarıyla düşünce hızı konuşma hızımızdan 4 kat daha hızlı. Fakat bir şeyler okurken düşünme hızımız istemsiz olarak yavaşlayarak konuşma hızımızla eşitlenmeye başlıyor. Bu yüzden hızlı okuyabilmek için kelimeleri kafamızın içinde duymak yerine sadece kelimeleri görmemiz gerekiyor. Sadece kelimeleri görüp hızlıca gözümüzü ileriki noktalara sıçratabilme pratiği yaparak bunu zamanla oturtabiliyoruz. Bu sayede düşünme hızımız bir şeyler okurken daha az düşecek. Bu da az zamanda daha çok öğrenmemiz anlamına gelir. 2. Doğru çalışma düzenini bilmek. İlk olarak sıkı bir çalışma yapılacak. Sonrasında uyuyarak bu yoğun bilgileri zihnimize kaydediyoruz. Bu tek dersten gireceğiniz bir sınava hazırlık amaçlı bir öğrenim ise sabah erken kalkıp konunun bir kez üstünden geçiyoruz. Evde yaptığımız bu sabah tekrarının da olayı şudur. Zihnimizde çalıştığımız konularla ilgili zihin haritaları oluşturuyoruz. Çünkü bilgileri görselleştirerek zihin haritaları oluşturmak kavramlar arasındaki bağlantıları görmenizi sağlar ve bilgiyi daha iyi hatırlamanız yardımcı olur. Yani uyandıktan sonra aynı konuda son tekrar yaparken beyniniz farkında olmadan okuduğunuz yerlerin fotoğrafını çekiyor. Dikkat etmişsinizdir. Bazen yazılıda ihtiyacımız olan maddeyi defterdeki satırın tam neresinde olduğundan veya kurşun kalemle o kelimenin neresinde daha sert bir baskı yaptığımızdan bile çıkartabiliyoruz. Yani beynimiz bilgiyi içinde geçtiği görsel bağlam ile birlikte kodluyor. Sonuç olarak da sınavda gözümüzün önüne bu bastırılmış kalem izleri, bazı kelimelerdeki harflerin üstünden tekrar geçtiğimiz yerler ve kilit kelimelerin satırdaki konumu geliyor. Bu yüzden de konu ders çalışmaksa bir gün önceden sıkı çalışıp yatıp uyuyacağız. Sabah da kalkıp tüm içeriği okuyup gerisini beynin otomatik olarak fotoğrafik hafıza geliştirmesine bırakacağız. Doğru çalışma düzeni budur. Sınavdan en az 2-3 saat öncesinde o konuyu çalışmayı tamamen bitirmek gerekiyor. Sakın sınavdan hemen önce son dakikaya kadar önceki öğrenimlerinizi tekrar etmeyin. Beynin çalışma prensibini bilmedikleri için etrafım sürekli bunu yapan sınıf arkadaşlarımla çevriliydi okul yıllarımda. Bana bildiklerimi de unutturamasınlar diye sıkıca kulaklarımı tıkardım sınıfta. Günün sonunda sınav kağıdı önüme geldiği vakit sabah çalıştığım her şeyi hatırlayan taraf ben olurdum. Son saniyede sürekli birbirlerine şu neydi bu neydi diye sorup sınıfta sınava 10 dakika kala teneffüste birbirlerine karşılıklı soru sorup çalışan hiçbirisi geçen akşamki öğrendiği bilgilerini sınav sırasında kafalarında tutamadılar. Sınav kağıdı önlerine konunca daha 10 dakika önce tekrar ettikleri hep akıllarından uçup gitti. Ben bu son saniye tekrarı hatasını sadece bir kez yaptım. Diğerlerinin aksine hatalarımdan ders alabilen birisi olduğum için henüz ortaokul sıralarındayken bunun yanlış olduğunu fark edince ikinci bir kez tekrarlamadım. Diğerleri de sürekli her sınav sonrası uf ya hatırlayamadım yazamadım onu deyip öğrenim hayatları boyunca yakınmaya devam ettiler. Peki benim ortaokul çağımda anlayıp da diğerlerinin ısrarla fark edemediği hata neydi? Öğrenemediğimizi, aklımıza girmediğini zannettiğimiz çoğu bilgiyi aslında o gecenin uykusunda öğrenebiliyorduk. Tek yapmak gereken kalkınca bir kez üstten geçip fotoğrafik hafıza ile maddeleri zihnimize taze tutmaktı. Bu sınav sırasında o kısımları gözümüzün önüne getirmek için yeterliydi. Ama bazı aklı evvel arkadaşlar öğrenmediklerini düşünüp son dakika tekrarı yapardı. Bunu yaparak da bilgiyi tazelediklerini zannederlerdi. Siz son dakika tekrarı yaparsanız gece uykusu ile derin kodlama yaptığınız o bilgiyi sınav kağıdı gelmeden erkenden ihtiyaç hasıl oldu deyip yüzeye çektiniz. Yüzeyde de bu bilgiler uzun süre tutunamaz. Bunun da üstüne gece uykusu sonucu edinilen kuvvetli öğrenim son dakika gelen daha zayıfları ile yer değiştirilmeye zorlandı. Yani bu çok zeki arkadaşlar gece öğrenimini dümdüz çöpe attılar. Derinden yüzeye çekilen sağlam bilgiler zayıf versiyonlarıyla değiştirilince beyin sanki o konuda hiç çalışmamış gibi oldu. Çünkü son dakika öğrenilen bilgi kısa süreli hafızada kalır ve öğretmen kağıdı önünüze koyduğu anda uçup gidecek. İşte bu yüzden teneffüste öğrendikleri son dakika bilgilerini 10 dakika bile akıllarında tutamadılar senelerce. Ben de son sabah tekrarı ile pekiştirdiğim bilgilerimi onlar gürültülü bir şekilde sınıfta kendi aralarında birbirlerine soru sorup cevap alırlarken kazara kulak misafiri olup bildiğimi de unutmayayım diye her daim kulaklarımı acıyana kadar bastırarak tıkadım. Sonuç olarak kulağını tıkayan kazandı. Sadece okul ve yapacağınız sunum amaçlı bir çalışma değil, enstrüman öğrenmek, bir savunma sporunda bir hareket kalıbını oturtmak amaçlı da birebir aynı adımları uyguluyoruz. Yoğun bir pratik ve yatıp uyuma döngüsü. Bunun dışında eğer öğrenim sebebiniz üniversite
üniversite sınavı gibi merkezi bir sınav ise çalışmayı en geç 48 saat önceden bırakmak gerekli. Geleceğini riske atmak isteyen varsa aksini denesin. Sınavda sadece son dakika üstünüzden geçtiğiniz üniteleri unutacaksınız. 3. Öğrenme sırasında kısa dinlenme süreleri eklemek. Mesela bir enstrümanda veya yine bunun gibi kas hafızası gerektiren bir sporda o gün aralıksız tekrar aynı kalıbı çalıştığınız vakit birkaç dakika sonra hareket formunuz bozulmaya başlayacak. Ve bunun esas sebebi fiziksel yorgunluk değil, beynin yeni nöral bağlantılar kurarken ki hareketlerinizi yetişme hızı. Tempo 3-4 dakika aynı hareket kalıbı üzerinde çalışıp 1 dakika dinlenmek şeklinde olmalı. Eğer üzerinde çalıştığınız bu hareket ağır bir kas hafızası edinimi ise bu süre 2-3 dakika bile olur. Nedeni ise şu, bu dinlenmeler süresinde beyin öğrenilen bilgiyi daha hızlı işliyor ve aynı hareket kalıbını pasif bir şekilde devam ettiriyor. Bu hareket kalıbının doğru formu yerine oturmaya başlıyor ve siz sete yeni başladığınızda az önce yapamıyordum şimdi ne oldu demeye başlıyorsunuz. Bir anda hareket paterninin doğru formunu çoğunlukla hatasız bir şekilde peş peşe yapabildiğinizi fark ediyorsunuz. Az önceki setin sonundaki kafa karışıklığı ve şaşırmalardan neredeyse eser yok. Çünkü durdurak bilmeden dakikalarca aynı hareketi tekrar ettiğiniz vakit beyninizde her şey karışıp iç içe girmeye, zihniniz Arap saçı olmaya başlıyor. Yani üzerinde çalıştığımız kas hafızası alanı neyse bu çalışmayı setlere bölüyoruz ve sistematik hale getiriyoruz. Bu sayede zihnimiz daha fazla çorba olmadan daha hızlı öğrenmiş oluyoruz. Setler derken yanlış anlaşılmasın. Fitness amaçlı ağırlık kaldırma ile alakalı bir şey değil bu. Teknik gerektiren bir öğrenimi setlere, duraklara bölmekten bahsediyorum. Bu noktada neredeyse tüm kaynaklar bu dinlenmenin 10 saniye sürmesi gerektiğini söyler. Kesinlikle yetersiz. En az 1 dakika olacak. İki türlü de deneyin. Farkı kendiniz de göreceksiniz zaten. 10 saniye zihinsel toparlanma için hiç yeterli değil. Bu motor öğrenim becerilerinde micro offline gains şeklinde geçer. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda katılımcıları sürekli 10 saniye dinlendirdikleri için bir etkisi yokmuş gibi çıkıyor araştırma sonuçları. Adamları 10 saniye dinlendirirseniz tabii sonuç vermez. Yap sen onu 2-3 dakika sonra konuşalım. Sen beni dinle, sen boş ver onu bunu ya. Sen beni dinle, boş ver. Bu tarz akademik makalelere çok sıkı bağlanmayın. PubMed'de bu tarz talihsiz o kadar çok yanıltıcı makale var ki aklınız şaşar. Ben bunları bizzat kendim denedim ya. Denedim yani ben bunları. Ben duyduğumu söylemiyorum. Bizzat ben bunları tatbik ettim yani. Bu bilgilere %100 güvenebilirsiniz. Ben ne diyorsam tatbik ettim yani. Tamam mı? Heh. 4. Bağlantılar kurma. Yani yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirin. Bu anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırır. Bunu da öğrenmek istediğiniz bir konuyu bir başkasına anlatıyormuş gibi yaparak öğreneceksiniz. Yani hayal kurarak. Çünkü öğrendiklerinizi başkalarına öğretme niyetiyle öğrenmek bilgiyi pekiştirir ve o konudaki zihnimizde dağınık halde bulunan puzzle parçalarını bir araya toplayarak bize bir sentez paketi oluşturma gücü verir. Bunu bu videoda tekrar anlatmayacağım. Çünkü aşırı detaylı olarak sadece bu konuyu anlattım. Etkili öğrenme nasıl gerçekleşir? Bir alanda derya deniz olmanın yolu isimli bir videom var. Kartlara da ilgili videoyu koyuyorum. Bu videodan sonra size tavsiyem bu videodaki bilgileriniz henüz tazeyken mutlaka onu da izleyin. 4. madde aklınızda tamamen oturacak. Vermek istediğim 4 teknik bu kadardı. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritma ile ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim. Heh. Ben bunları ne yaptım? Bizzat tatbik ederek bunları ben yapıyorum. Ondan bundan duyma değil. Tamam mı? Güzel çalış bunları.